Genelde Somali denince akla iç savaş, terör, korsanlık, açlık, istikrarsızlık gibi konular geliyordu. Yani sürekli krizde alınan bir ülke. Fakat bugün sahada başka bir tablo var ve Türkiye'nin Somali'de petrol araması, hatta bununla beraber uzay çalışmaları çok fazla konuşulan konular arasında. Ama burada mesele sadece tabii ki petrol konusu değil. Türkiye Somali'de güvenlikten sağlığa, denizcilikten balıkçılığa, limanlardan havalimanına, hatta uzay ve teknolojiye kadar çok daha geniş bir alan inşa ediyor. Bugün bu yüzden Türkiye Somali'de gerçekten ne yapıyor sorusunu sahada gözlemler üzerinden sizlere anlatmaya çalışacağım. Türkiye sadece burada petrol mü arıyor yoksa Somali'nin geleceğinde çok daha büyük bir rol mü üstleniyor? Gelin bunu 10-10'da konuşalım. Ben Tunç Demirtaş, 10-10 başlıyor. Belki de neyi değiştirmedi desek aslında daha doğru olur. Özellikle karada ve havada çok ciddi dönüşümler yaşandı Somali'de son dönemde. Özellikle denizde de dönüşüm süreci hala devam ediyor. Ve burada hava hakimiyetinin sağlanmasıyla beraber terörle mücadele çok daha etkin bir zemine oturmuş durumda diyebiliriz Somali'de. Kaldı ki baktığımızda son 1-1,5 yıldır Somali'de özellikle Mogadishu'da bir bombanın patlamamış olması çok büyük bir gelişme diyebiliriz. Ve bu noktada Türk savunma sanayi ürünlerinin Somali'de özellikle merkezi hükümet tarafından aktif şekilde kullanılması sahadaki dengeyi somut bir biçimde değiştirdi diyebiliriz. Ve son döneme baktığımızda Türk F-16'larının Somali semalarında özellikle terörle mücadele kapsamında uçması çok ciddi bir süreci aslında inşa etti. Yine bunlarla beraber atak helikopterlerinin orada varlık göstermesi ve atak helikopterlerinin yanı sıra yine insansız hava araçlarında Somali semalarında güvenliği sağlamaya yönelik bulunması çok büyük bir gelişme olarak söylenebilir. Yani Somali'de hayat bugün daha canlıysa bunun arkasında güvenliğin kademeli olarak tesis edilmesi bulunuyor. Ve yine 2011'de Türkiye'nin ilk gittiği dönemle bugün karşılaştırıldığında sadece söylemde değil sahada ölçülebilir bir ilerleme görülüyor. Yani burada Somali'deki dönüşümü anlamak için güvenlik meselesini merkeze koymak gerekiyor. Çünkü güvenlik olmadan ne devlet otoritesi kurulabiliyor ne de insanlar günlük hayatlarına dönebiliyorlar. Ve güvenlik diğer tüm gelişmelerin ön koşulu olarak zaten burada bulunduğundan Türkiye'nin sağlamış olduğu bu destek aslında çok kritik bir eşik oluşturuyor Somali'de. Ve bu destek sadece askeri eğitimden ibaret değil. Somali ordusunun kurumsallaşmasına destek oluyor bu süreç. Komuta kontrol kapasitesinin yine aynı şekilde güçlendirilmesine sebep oluyor. İstihbarat, keşif hatta gözetleme kabiliyetlerinin artırılması gibi çok katmanlı bir yapıyı burada içeriyor diyebiliriz. Ve bu sayede operasyonlar daha hızlı, daha planlı ve daha etkili hale geliyor. Özellikle hava unsurlarının devreye girmesi bir kırılma noktası oldu demiştim zaten. Ve insansız hava araçlarıyla sağlanan sürekli gözetleme ve anlık müdahale kabiliyeti terör örgütlerinin hareket serbestiyetini de ciddi şekilde sınırladı. Bu sadece operasyonel bir başarı değil, aynı zamanda psikolojik bir üstünlük anlamına da geliyor. Çünkü terör örgütü üyelerinin üzerinde bu hava gücünün, hava unsurlarının uçuyor olması ve bunu ciddi bir şekilde hissedebiliyor olmaları yapacak oldukları eylemlerinde önüne geçen bir süreci de aslında başlatıyor. Yani terör örgütü bir anlamda devletin ulaşamadığı bir alan olmadığına yönelik inanca sahip oluyor ve örgütlerin görünmezlik avantajı da aslında bu tarz hava unsurlarıyla ortadan kalkmış oluyor. Ayrıca Türkiye'nin sadece ekipman sistemi açısından değil, burada sadece bu sistemleri kullanacak insan kaynağını da yetiştirmesi kritik bir unsur. Eğitimli personel sayesinde bu kapasite daha sürdürülebilir hale geliyor. Yani bu destek kısa vadeli olmaktan ziyade uzun vadeli bir devlet inşası perspektifini ortaya koyuyor. Peki bunun sahadaki somut sonucu ne oldu diye bakacak olursak terör örgütlerinin alan hakimiyeti daraldı. Devletin varlığı daha görünür hale geldi. Kontrol noktaları arttı. Ulaşım daha güvenli hale geldi. Ticaret yolları yeniden işlerlik kazandı ve bu durum doğrudan toplumsal psikolojiye de yansıyor. İnsanlar evlerine, işlerine ve şehirlerine daha fazla bağlanmaya başlıyorlar. Güven duygusunun artmasıyla beraber ekonomik hareketlilik hızlanıyor. Bugün Mogadishu'da yükselen yeni binalar, artan yatırımlar, canlanan bir ticaret. Sadece burada aslında ekonomik bir hikaye yok. Güvenliğin getirmiş olduğu bir sonuç var. Çünkü hiçbir yatırım güvenliğin olmadığı yere gitmiyor. Türkiye Somali'de aslında ne kuruyor sorusu çok ciddi öneme sahip olan bir soru. Çünkü bu meseleyi sadece yatırım olarak görürsek büyük resmi kaçırmış oluruz. Ve Türkiye Somali'de sadece binalar inşa etmiyor. Ya da sadece liman ya da havalimanı işletmiyor. Ya da
sadece enerji anlamında bir arayış içerisinde değil. Aslında daha derin bir şeye katkı sağlıyor. Bu daha derin olan kısım da devlet kapasitesinin yeniden inşası. Şimdi bunu şöyle düşünmemiz gerekiyor. Bir ülkede güvenlik yoksa yatırım gelmez demiştim. Liman çalışmaz, havalimanı büyümez, balıkçılık gelişmez, enerji araması bile sürdürülemez. Yani bütün alanlar birbirine bağlıdır. Ve Türkiye'nin Somali'de yaptığı şey de tam olarak aslında bu bağlantıyı kurmak. Bir tarafta güvenlik desteği var, bir tarafta sağlık hizmetleri var. Mesela bir yandan Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile geçtiğimiz yıl 400 binden fazla bölge insanına hizmet verildi. Yani burada söylemeye çalıştığım şey şu: bölge insanına hizmet vermek sadece Somali insanına değil, Kenya'da yaşayan insanlarda, Etiyopya'da yaşayan insanlarda veya bölge civarında bulunan insanlarda sağlık sorunları yaşadığında bu hastaneye gelip buradan hizmet alıyorlar. Bir de diğer yandan Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin özellikle Mogadishu'da Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde ebelik, hemşirelik ve acil yardım ve afet yönetimi programlarında insan kaynakları oluşturuluyor. Bunların dışında bir de özellikle limanda, havalimanında, denizcilik alanında, balıkçılık ve enerji projelerinde de çeşitli ilerlemeler var ve bu yüzden Türkiye'nin Somali'deki varlığı klasik bir dış yatırım modeli olarak değil. Bunun çok daha ötesinde. Yani ben Somali'den kaynak alayım, çıkayım anlayışı yok. Somali'nin olan yine Somali'nin. Daha çok burada Somali'nin kendi ayakları üzerinde durabileceği bir ekosistem, bir zemin oluşturuluyor. Tabii Türkiye'de kazandır kazan temelinde hukuka uygun olarak yapılan anlaşmalarla Somali ile ortaklığını pekiştiriyor. Dolayısıyla bu durum Türkiye-Somali ilişkilerinin sıradan bir ekonomik ilişkiden çıkmasına sebep oluyor. Gerçek bir stratejik ortaklığa da dönüşmesine sebep oluyor diyebilirim. Günümüzde hakikati yakalamak gerçekten çok ama çok önemli. Özellikle sosyal medya ve yapay zekanın gündelik yaşantımıza dahiliyle neyin gerçek, neyin gerçek dışı olduğunu anlamak zaman zaman çokça bizim işlerimizi zorlaştırıyor diyebiliriz. Özellikle Somali konusunda ciddi bir bilgi kirliliği de aslında sosyal medyada gözüküyor. Özellikle bu mecralarda Türkiye'nin Somali'deki varlığı bazen bilinçli bir şekilde de çarpıtılıyor. Yani Türkiye Somali'nin kaynaklarını alıyor ifadesini çoğu zaman belki görmüşüzdür ve bunun gibi basit ve yüzeysel iddialar ortaya atılıyor. Ama sahaya baktığımızda tablo çok farklı. Eğer Türkiye sadece kaynak için Somali'de olsaydı güvenlik alanına bu kadar zaten yatırım yapmazdı. Bugüne kadar 20 binden fazla sadece özel askeri güçler eğitildi. Bunların isimleri Gorgor ve bunlar daha da yetiştirilmeye devam ediyor. Yani sadece burada Türkiye kendi çıkarına baksaydı hastane açmazdı, liman işletmezdi ya da havalimanı geliştirmezdi. İş adamlarını oraya gönderip bütün şehri yeniden inşa etmezdi ya da deniz kuvvetlerinin yeniden inşasına destek vermezdi. Bu yüzden dezenformasyonu anlamanın yolu aslında bir noktada şu soruyu daha fazla sormaktır. Sahada ne değişti? Mogadishu'da şehirleşme hızlandı mı? Evet. Güvenlik kapasitesi arttı mı? Evet. Somali devleti daha görünür hale geldi mi? Evet. O zaman meseleye sadece sosyal medya iddialarıyla değil, daha somut çıktılarla bakmak gerekiyor. Unutmayalım ki gerçekler sahada. Sosyal medyada bize gösterileni biz sadece görüyoruz ama sahada kendi gözlerimizin görebildiğini burada daha rahat anlayabiliyoruz. Türkiye Somali'de petrol arıyor sorusu ilk bakışta çok basit bir aslında görüntü olarak karşımıza çıkıyor olsa da hatta bunu birçok kişi sadece enerji bulma meselesi olarak okuyor olsa da aslında bu konu bundan çok daha büyük. Çünkü bugün enerji sadece ekonomiden ibaret değil. Enerji aynı zamanda dış politika demek, güvenlik demek, hatta doğrudan jeopolitik bir güç anlamına geliyor diyebiliriz. Ve enerjiye erişimi olan ve bunu çeşitlendirebilen ülkeler küresel sistemde çok daha bağımsız hareket edebilir. Şimdi Somali'ye baktığımızda bunun anlamı çok daha büyük ve Somali yıllarca istikrarsızlık nedeniyle kendi kaynaklarını kullanamamıştı. Özellikle açık deniz sahalarında ciddi bir enerji potansiyeli olduğu konuşuluyor ama bu potansiyel uzun süredir değerlendirilememişti. Türkiye'nin Somali'de attığı adımlar sadece bu anlamda ekonomik değil. Özellikle 2011'den itibaren bölgede güvenlik ve istikrarın tesisine katkı sağlayan girişimlerin ardından bugün enerji alanında yapılan çalışmalar bu sürecin doğal bir devamı olarak öne çıkıyor ve Somali'nin sahip olduğu doğal kaynak potansiyeli bu istikrar süreciyle birlikte daha fazla görünür ve hatta değerlendirilebilir bir hale geliyor. 2011'de
Türkiye kimse Somali'ye gitmiyorken gittiği gibi bugün de enerji dosyasında aslında ilk adımı atarak dünyanın gözünü bir kez daha Somali'ye çevirtmiş durumda diyebilirim. Ama Türkiye sadece Somali'de petrol var mı diye bakmıyor. Burada her zaman söylediğimiz bir ifade, Türkiye Somali'de yerin altındakinden ziyade yerin üstündekiyle çok daha fazla ilgilenen bir pozisyonda. Özellikle burada enerji dosyasındaki çalışmalara baktığımızda öncü bir rol üstlenerek Somali'nin sahip olduğu potansiyelin keşfine yönelik aslında ciddi bir adım ortaya atıyor ve buradaki riski de göğüslüyor. Ve potansiyeli keşfettiği vakit bu alanın geleceğinde Somali ile beraber eşit ortaklık prensibiyle söz sahibi olmayı hedefleyen bir ülkeden bahsediyoruz. Aynı zamanda kendi enerji kaynaklarını çeşitlendirmek isteyen bir Türkiye var. Eğer Somali sahasında bir rezerv bulunursa bu sadece ekonomik bir gelişme olmayacak. Somali için yeni bir başlangıç ve yepyeni bir umut aslında karşımıza çıkacak. Somali gibi bir ülkenin böylesi bir keşifle çok daha hızlı büyüme yaşayacağı, yatırım çekeceği ve potansiyel birçok alanda yeni fırsatlar oluşturacağı da aslında öngörülmekte. Yani mesele sadece petrol meselesi değil demiştim. Asıl mesele gelecek meselesi ve güç haritasında var olma meselesi olarak bulunuyor. Somali denince çoğu kişinin aklına teknoloji ya da uzay belki en son gelecek konu ve genelde akla daha çok bu videonun başında da söylemiştim. Güvenlik sorunları, terör, iç savaş ve insani krizler gelmesi çok daha muhtemeldi geçtiğimizde. Ama tam da bu yüzden Türkiye'nin Somali'deki uzay ve teknoloji ilgisi çok ama çok önemli. Çünkü Türkiye Somali'ye sadece bugün sorunları üzerinden bakmıyor. Aynı zamanda bu ülkenin gelecekte nereye dönüşebileceğini, hangi yapıya bölünebileceğini de öngörerek ilerliyor. Uzay ve teknoloji işbirliği dediğimiz şey aslında çok stratejik bir konu. Uydu teknolojileri, haberleşme altyapısı, gözlem sistemleri, veri toplama ya da afet yönetimi ve sınır güvenliği gibi alanlar modern devletler için artık vazgeçilmez bir unsur haline geliyor. Bir ülke kendi topraklarını, denizlerini, tarım alanlarını ve bununla beraber güvenlik risklerini daha iyi takip edebiliyorsa daha doğru karar alabiliyor. İşte tam da bu noktada teknoloji devreye giriyor. Türkiye'nin Somali'ye özellikle bu alandaki ilgisi Somali'yi sadece krizlerle uğraşan bir ülke olma kalıbından çıkarıp geleceğe hazırlama anlamında taşıyor. Yani bu ilişki sadece bugünü değil, Somali'nin yarını da hedefliyor. Türkiye'nin Somali'de kuracağı uzay üssü özellikle Somali için çok önemli kazanımlar üretebilme potansiyeline sahip. Öncelikle bu proje yeni iş alanları açacaktır. Bu kadar büyük bir yatırım Somali ekonomisine doğrudan hareketlilik kazandıracak bir yatırım olarak bulunuyor. Dolayısıyla burada zaten inşaatın başladığı dakikadan itibaren güvenlik, lojistik, teknik destek veya hizmet alanlarında Somali toplumu için yeni bir fırsat aslında ortaya çıkacak. Böyle büyük bir projenin Somali'de hayata geçmesi başka ülkelerin ve yatırımcıların da aslında dikkatini çeken bir durum ve bu durum Somali'ye duyulan güveni de arttıracaktır elbette. Baktığımız zaman Somali zaten ciddi süreç boyunca özellikle son 20 yıl, 30 yıllık öncesindeki zamana baktığımızda hep krizlerle alınan ve bu krizlerle anılmasının ötesinde bu ülkeye çok fazla gidilmesi önerilmeyen bir ülke olarak bulunuyordu. Ama bu tarz yatırımlarla beraber, bu tarz güvenlik ortamlarının gelişmesiyle beraber aslında Somali'ye çok daha fazla ülkenin yatırım yapma ihtimali de ortaya çıkıyor. Ve güvenlik alanında da devletin kapasitesinin daha fazla güçlenmesine katkı sağlayabilecek bir projeden bahsediyoruz. Türkiye ile kurulacak olan bu ortaklık Somali'nin özellikle teknoloji ve teknik bir bilgi alanında ilerlemesine de zemin hazırlayacak süreç. Dolayısıyla Somali'nin dünyadaki imajını olumlu yönde etkileyecek bir süreç ve Somali artık sadece güvenlik sorunlarıyla alınan bir ülke olma özelliğinden çıkıp büyük yatırımlar alan, geleceğe dönük projeler geliştiren bir ülke olarak karşımıza çıkacak. Ve bugün Somali'nin adının milyarlarca dolarlık bir yatırımla birlikte anılması bile başlı başına önemli bir değişim olarak bulunuyor. Somali'nin en büyük zenginliklerinden bir tanesi aslında denizleri. Ama uzun yıllar boyunca Somaliler bu denizlerden yeterince faydalanamadı. Çünkü devletin burada egemenlik kapasitesi zayıf olarak bulunmaktaydı. Deniz güvenliği yeterince sağlanamıyordu. Kaçak avcılıklar vardı. Korsanlık faaliyetleri devam ediyordu ve kontrolsüz farklı unsurların, farklı devletlerin faaliyetleri Somali'nin büyük bir ekonomik potansiyelinin boşa harcanmasına sebep oluyordu. Hatta şöyle söyleyeyim, yılda en az 500 milyon dolar sadece deniz kaynaklarından kayıp olduğu biliniyor. Ve bugün Türkiye ile birlikte bu alanda yeni bir dönem başlıyor diyebiliriz. Hatta İstanbul'dan Sarıyerli balıkçıların bizzat Somali'ye gidip tecrübelerini Somali balıkçılara aktarmaları söz konusu olacak. Ve burada balıkçılık meselesini sadece balıkçılık olarak ya da sadece balık tutmak olarak görmemek gerekiyor. Bu işin içinde istihdam var, ihracat var, güvenlik var. Özellikle burada gıda güvenliğiyle beraber kıyı şehirlerinin ekonomisi aslında bir anlamda gelişecek bir potansiyel taşıyor. İşte burada mavi ekonomi dediğimiz şey de tam
tam olarak bu. Yani denizden sürdürülebilir şekilde ekonomik değer üretebilmek mavi ekonomi olarak karşımızda bulunuyor. Somali için bu çok kritik. Çünkü ülkenin sadece dış yardımlarla değil de kendi kaynaklarıyla kalkınması çok önemli bir unsur. Somali'nin denizleri de bu kalkınmanın en güçlü alanlarından bir tanesi olabilir ve Türkiye'nin burada sağlayacağı katkı Somali'nin deniz potansiyelini gerçek bir ekonomik güce dönüştürebilir. Aslında bu sorunun cevabını bir soru olarak vermek gerekiyor. O da bir ülkenin dünyaya açılan kapısı ya da kapıları nerelerdir sorusu olarak karşımıza çıkıyor. Ve cevap net: limanlar ve havalimanları. Eğer bu kapılar çalışmıyorsa o ülke ekonomik olarak içerisine kapanıyor. Ama eğer güçlü bir şekilde çalışabilen bir süreçten bahsedebiliyorsak ticaretin artması, yatırım ve gelirlerin artması ve bununla beraber ülkenin bölgesel bir merkeze dönüşebilmesi söz konusu olabiliyor. Şimdi Somali'de Türkiye'nin liman ve havalimanı alanlarındaki varlığı bu yüzden oldukça önemli. Mogadishu'nun dış dünyayla bağlantısı güçlendikçe sadece yolcu hareketliliği artmıyor. Aynı zamanda ticaret büyüyor, lojistik kapasite gelişiyor ve yatırımcıların ülkeye bakışı da değişiyor. Çünkü liman demek sadece bu limanlarda geminin yanaşmasıyla okunabilecek bir süreç değil. Aynı zamanda bu sürecin ticareti, gümrüğü, lojistiği, istihdamı ve bölgesel bağlantıyı, hatta bağlantısallık olaylarını daha fazla öne çıkardığını unutmamak gerekiyor. Havalimanı da benzer şekilde Somali'nin dünyayla temasını sağlayan hayati bir kapı. Özellikle geniş Somali diasporasını düşündüğümüz zaman bu bağlantının önemi çok daha fazla artıyor. Bugün Somali'yi dünyaya bağlayan en önemli aktörlerden bir tanesi tabii ki Türk Hava Yolları ve bu operasyonların yürütüldüğü Adenadde Uluslararası Havalimanı ise Türkiye'nin Somali'de kimsenin olmadığı bir dönemde buradaki yine riski göğüsleyip üstlenip yeniden inşa etmiş olduğu, geliştirmiş olduğu bir altyapı olarak bulunuyor. Somali büyüdükçe bu altyapının daha da güçlendirilmesi gerekiyor ve bu nedenle yeni bir liman, yeni bir havalimanı projesi de sadece teknik bir yatırım olmanın ötesinde bir yerde bulunuyor. Somali'yi bölgesel bir lojistik ve bağlantı merkezine dönüştürülebilecek stratejik bir adım olarak öne çıkıyor. Somali çok uzun bir sahil şeridine sahip. Zeyla'dan Kismayo'ya kadar 3333 kilometrelik bir kıyı şeridinden bahsediyorum. Yani aslında ülkenin en büyük gücü denizlerde. Ama uzun yıllar boyunca Somali bu deniz alanlarını yeterince kontrol edemedi. Bunun neye yol açacağına bakacak olursak bir kere korsanlık arttı diye geçmişte çok fazla söylemler ortaya çıktı. Yine kaçak avcılık büyüdü diye söylemler vardı. Yasa dışı ticaret ve güvenlik sorunlarının ortaya çıkması söz konusuydu. En önemlisi de Somali kendi deniz kaynaklarından yeterince faydalanamamıştı. Çünkü bir devlet için deniz gücü sadece askeri bir mesele değil. Deniz gücü aynı zamanda egemenlik meselesi ve egemenlik havada, karada ve denizde olur. Özellikle eğer kendi karasularını koruyamıyorsan balığını da koruyamazsın, limanını da koruyamazsın, ticaret yollarını da güvence altına alamazsın. Dolayısıyla Türkiye'nin Somali denizlerinin yeniden inşasına vermiş olduğu destek bu sebeple çok daha fazla önem arz ediyor ve buradaki amaç sadece askeri kapasite oluşturmak değil, aynı zamanda Somali'nin denizden ekonomik değer üretmesini, ticaretini korumasını ve egemenliğini güçlendirmesini de sağlamaya çalışmak olarak karşımızda bulunuyor. Kısacası Somali denize güçlendikçe devlet olarak da daha fazla güç kapasitesi inşa edecek diyebiliriz. Afrika'da bugün birçok dış aktör bulunuyor ve her ülkenin, her dış aktörün farklı bir yaklaşımı var. Bazıları Afrika'ya daha çok kaynak açısından bakıyor. Bazıları askeri varlık kurmaya çalışıyor. Bazıları kısa vadeli ekonomik çıkar peşinde hareket etmeye çalışıyor. Bazıları enerji tesisleri oluşturarak altyapıya hakim olmak istiyor. Bazıları da ülkeleri bölerek vekil aktörler kullanarak istikrarsızlaştırmak istiyor. Türkiye'nin Somali yaklaşımı ise bunlardan çok farklı. Çünkü Türkiye Somali'ye tek bir alandan girmedi. Sadece enerjiyle ilgilenmedi. Sadece güvenlik desteği vermedi. Sadece ticaret yapmadı ya da sadece insani yardımlarda bulunmadı. Bunların her birisini birlikte yürüttü, birlikte ele aldı. Güvenlik, sağlık, eğitim, insani yardım, kalkınma yardımları, altyapı, ekonomi, denizcilik, balıkçılık ve enerji, bunlar her birisi aslında birbirini tamamlayan alanlar olarak düşünülen bir süreç. Ve bu yüzden Somali'de Türkiye'ye yönelik algı olumlu yönde çok güçlü diyebiliriz. Çünkü insanlar sadece diplomatik açıklamalar duymuyor. Sahada somut şeyler görüyorlar. Hastane görüyorlar, havalimanı görüyorlar, liman görüyorlar, askeri eğitim görüyorlar, güvenliği hissedebiliyorlar, ekonomik hareketlilik görüyorlar. Türkiye'nin
Türkiye'nin farkı işte bu noktada öne çıkıyor. İlişkiyi sadece devletler arasında diplomasiyle sınırlandırmıyor Türkiye. Somali toplumunun günlük hayatına dokunan uzun vadeli bir model inşa ediyor. Hatta daha da özeli, Büyükelçimiz ailesi ve çocuğuyla Mogadishu'da yaşıyor. Bunun başka bir örneğinin aslında olmadığını söylemek gerekiyor belki de. Çocuğunu da Mogadishu'da eğitimine devam ettiren bir büyükelçimiz var bizim Somali'de. Ayrıca sokağa çıkıp insanlarla da hemhal olabilen bir yapı var orada. Dolayısıyla buna bir de ek olarak TÜRKSOM askeri eğitim üssümüzde bulunan komutanımızın da Somali çocuklarla dışarıda top oynayabilmiş olduğunu da görebiliyoruz. İşte bu durum Türkiye'yi diğer ülkelerden aslında çok fazla net bir şekilde ayrıştıran bir durumu karşımıza koyuyor. Birçok ülkenin büyükelçilikleri ve idari yapıları, özellikle kompleksleri Halene adı verilen havalimanının hemen dibinde konteynerların içerisinde bulunan bir yer olarak karşımıza çıkarken Türkiye buranın tamamen dışında Somali'de halkın içerisinde yer alan bir yerde bulunuyor diyebiliriz. Başta söylemiştik, Somali uzun yıllar boyunca krizlerle anıldı. İç savaş, terör, korsanlık, yoksulluk ve devlet kapasitesinin aslında ciddi anlamda zayıflığından bahsediyorduk ama bugün çok başka bir Somali'den bahsediyoruz. Yani Somali dünkü Somali değil. Dünyada Somali denince çoğu kişinin aklına bunlar geliyor. Ama bugün sahada başka bir hikayenin oluşma durumu söz konusu. Enerji aramaları, güvenlik desteği, liman, havalimanı, uzay limanı ve bunun dışında daha öncesinden de bahsetmiş olduğum adımlar Somali'yi yavaş yavaş farklı bir noktaya taşıyor. Elbette bu süreç kolay bir süreç değil. Somali hem terörle mücadelede hem de siyasi süreçlerde yol kat eden bir ülke ama bölgesel rekabette giderek sertleşiyor ve çetinleşiyor. Somali'nin sahip olduğu o jeopolitik konumda zaten küresel ticaret ağında belki bir anlamda oldukça merkezinde yer alıyor. Ama buna rağmen Somali artık sadece yardım bekleyen bir ülke olarak da görülmüyor. Doğru yönetilirse Somali, Afrika boynuzunda enerji, ticaret, deniz güvenliği ve hatta lojistik açısından önemli bir merkeze dönüşebilme potansiyeline de sahip. Türkiye'nin rolü de burada oldukça kritik. Çünkü Türkiye bu dönüşümde sadece bir yatırımcı olarak bulunmuyor. Aynı zamanda Somali'nin uzun vadeli stratejik ortağı olarak da yer alıyor. Yani Somali'nin hayatı değişiyor, hikayesi değişiyor ve Türkiye bu değişimin aslında en büyük destekçisi olarak bulunuyor diyebiliriz.